Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örülme aşamalarını daha önce adım adım anlattığım, tasarımı dünyaca ünlü bir marka olan Christian Dior'a ait muhteşem ötesi olan bu çantanın bu defa da astar yapımını adım adım paylaşacağım. Bu çantanın yapım aşamalarına dair olan videonun linkini ekranınızın sağ tarafına ve de aşağıya açıklamalar bölümüne ayrıca ekliyor olacağım. Şimdi çantanın görmüş olduğunuz şu tok görüntüsünü keçe sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu astarın içinde keçe de var. Ancak bakın çiçek kısımları, bakın şu şekilde çiçek kısımları, bakın son derece boşluklu. Bu sebeple ne renk keçe kullanırsanız kullanın, boşlukların içerisinden görülecekti. Dolayısıyla bu da bu güzellikteki bir çantaya açıkçası yakışmayacaktı. Dolayısıyla bakın şu şekilde size astarını bir yakından göstereyim öncelikle. İki tarafa da şu şekilde cep detaylarını yaptım. Şimdi bu gördüğünüz kumaş kısmının iç tarafında aynı şekilde astarla aynı şekilde diktiğim bir de keçe var. Keçenin dış tarafında da bakın yine bir astar var. Dolayısıyla 3 katmandan oluşan bir astar diktim ben buna. Daha önce hiç dikiş dikmiş olmasanız dahi bu videom ile astarınızı, çantanızın astarını kendiniz dikebileceksiniz arkadaşlar. Emin olun çok zor değil, rahatlıkla yapabilirsiniz. Hem çok detaylı anlattım hem de inanın komplike değil, rahatlıkla herkesin dikebileceği kolaylıkta bir astar. Yeter ki videoda anlattığım detaylara harfiyen uyun. İnanın hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Çok fazla lafı uzatmadan astarımızın yapımına geçmek istiyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenip bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi çantamız 5 parçadan oluşuyor. Bir adet ön yüzümüz var, bir adet arka parçamız var, 2 adet yanlar var ve bir adet taban var. Şimdi çantamıza keçe dikerken arkadaşlar tabanın ölçüsünü aldığımız zaman elinden ve boyundan birer santim fazla kesmek suretiyle keçemizi hazırlıyoruz. Yalnız gövde kısmına geldiğimiz zaman eninin mesela şu önlerin ve yanların parçalarını ayrı ayrı kesiyoruz arkadaşlar. 4 parça kesiyoruz. Bir adet ön, bir adet arka parça, 2 adet yan parça olmak üzere gövde kısmı için 4 adet keçe parçası kesiyoruz. Tabii bir adet de tabanla birlikte 5 adet keçe parçası ediyor. Şimdi gövde kısmının ölçülerini alırken çantamızın eninin ölçüsünü alıp 1 santim fazla, boyunun ölçüsünü alıp 1 santim eksik keçe kesiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şimdi çantam çok büyük, malum kameranın önünde ben ölçülerini alamıyorum. Kameraya sığdıramıyorum çünkü. Bakın ben tabanı şu şekilde göstereyim size. Tabanımın ölçüsünü almışım. Eni 38 santim, boyunu 17 santim olarak ölçmüşüm. Şimdi ben keçemi keserken 38'e 17 ya burası. 39'a 18 olarak keçemi kesip hazırlayacağım. Şimdi bu ön parçaya geldiğim zaman bakın bu önün ölçüsü 38 santime 28 santimmiş boyu. Şimdi enine dedik 38 santim. Keçemi keserken keçemin enini 39 santim olarak keseceğim. Çantamın boyu 28 santim, keçenin boyunu 27 santim olarak alacağım. Yani enini 1 santim fazla, boyunu ise 1 santim eksik olarak alıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Yan parçalar da keza aynı şekilde. Bakın neymiş yanların ölçüsü? 17 santime 28 santim. Yani 18 santime 27 santim olarak keçemi keseceğim, hazırlayacağım. Şimdi ben bu santim ölçülerini size veriyorum ama
Bu santimlere lütfen takılmayın. Sadece size örnek olabilmek açısından kendi çantamın ölçülerini veriyorum. Çünkü kullanmış olduğumuz ip aynı türden olsa bile, ki ben kalın bir rafya ip kullandım. Aynı türden, aynı ipi kullanmış olsak dahi ellerimizin sıkılığı farklılık arz edeceğinden çantamızın ölçüleri de farklı olacaktır. Kaldı ki muhtemelen birçoğumuz farklı türden ipler kullanacağız. Lütfen bu sebeple çantanın santimine takılmayın. Sadece burada dikkate almanız gereken şey, çantanın enini ölçüp 1 santim fazla, boyunu ölçüp 1 santim eksik ölçü alarak keçenizi kesin. Yalnız bu dediğim ölçüler arkadaşlar sadece keçe ölçüsü için. Yani çantamızın astarı söz konusu olduğunda hem eninden hem de boyundan birer santim fazla ölçü alacağız. Yalnız ben bu çanta için 2 farklı astar yapacağım. Çünkü malum bakın çantamızda çiçek desenleri var. Dolayısıyla çantanın içerisinden her halükarda keçe belli olacaktır. Ben keçenin belli olmasını istemiyorum. Dolayısıyla astarı, keçeyi bir astar içerisine oturtacağım. Yani keçenin her iki tarafında hem dış yüzeyinde hem de iç yüzeyinde astar olacak. Ben o şekilde ayarlayacağım. İçteki astarın ölçülerinde yine eninden ve boyundan birer santim fazla çantamızdan ölçü alıyoruz. Ama dıştaki astarımız söz konusu olduğunda 2'şer santim fazladan ölçü alın arkadaşlar. Yani çantamızın mesela tabanı 38'e 17, 2 santim fazlası 39'a 19 olarak astar kumaşınızı kesin. Dışta kalacak astar için, içte kalacak astar için birer santim yeterli. Yine yan parçalar içinde, yani çantamızın gövde kısmı içinde, içte kalacak astar için birer santim hem eninden hem boyundan, ama keçenin dışına gelecek astar için hem eninden hem boyundan 2'şer santim fazla kumaş keseceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kumaşlarımızı ve keçemizi hazırlayıp geri gelelim. Ben ilk etapta size keçenin dikilişini göstereceğim. Keçeleri kestim arkadaşlar. Ayırt edici olsun diye tabanın rengini bakın şu şekilde farklı bir renk keçeyle kestim. Şimdi arkadaşlar keçelerimizin birleştirmesine geçeceğiz. Bakın arkadaşlar. Uzun kenarları birleştireceğiz. Normal dümdüz örüyoruz, dümdüz dikiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeyi yok. Esprisi, hiçbir farklı bir durumu yok. Dümdüz normal öreceğiz. Bir kontrol edeyim bakayım dikişim. Evet. Şöyle bir geri gidelim. Tamam arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Diğer kenarları da yine aynı şekilde dikeceğiz. Bakın bu diğer uzun parçam. Yine aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Hiçbir esprisi yok. Kutu gibi dikeceğim. Dört bir tarafını.
Kullandığım ipin renginin bir önemi yok arkadaşlar. Keçe içeride kalacağı için. Bu arada çantamız biliyorsunuz çiçekli bölümünde çok fazla delik var. Dolayısıyla keçe yerleştirdiğimiz zaman ne renk keçe yerleştirirsek yerleştirelim keçe görünecek. Dolayısıyla ben bu çantaya çift astar yapacağım. Yani iki ayrı astar dikip keçeyi bu astarların içerisine yerleştireceğim. Yaptığımda da daha net görmüş olacaksınız. Bakın. Keçeleri önce bir dikme işlemini bitirelim. Evet, bakın arkadaşlar, kameraya maalesef sığdıramıyorum. Bakın şimdi diğer kenarları birleştireceğim. Bakın şu kesimi şimdi birleştireceğim arkadaşlar. Şu kısa kenarından birleştireceğim. Yan parçalar bunlar. Şu şekilde birleştirelim. Evet. Yani arkadaşlar. Evet, son parçamızı da birleştirelim. Evet, bakın arkadaşlar. Şöyle kocaman bir parça oldu. Şimdi arkadaşlar şu yan kısımları birleştireceğiz. Şöyle bir makinamı geri itip size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şu şekilde bir size göstermeye çalışayım. Çünkü kameraya gerçekten sığmıyor. Bakın şöyle kutu gibi bir şekil alacak. Şimdi dört bir tarafından birleştirdik. Bakın şu şekilde göstereyim size. Şimdi şu yan kısımları, yani daha doğrusu çantamızın
e, yüksekliğini ihtiva eden bölümleri dikeceğiz. Şimdi bunları da bir dikelim. Arkadaşlar hemen keçenin dikilmiş halini şöyle bir göstermek istiyorum size. Evet. Şimdi arkadaşlar keçe için hem içine hem de dışına astar yapacağım ben. Çünkü söylediğim gibi çantamızın çiçekli kısımlarından keçenin görünmemesi mümkün değil. Dolayısıyla ben görünmesini istemediğimden çift astar yapacağım. Şimdi arkadaşlar astarımızın kumaşını da kestim. Keçeden farklı olarak astarı dikerken aslında aynı şekil itibariyle aynı şekilde dikeceğiz. Sadece astarı dikerken düz makinede düz dikiş değil zikzaklı dikiş yapacağız. Astarımızın kumaşının kenarları tiftiklenmesin daha sonradan diye. Bakın hemen bir başlayalım. Şöyle bir ayarımı kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Müsaadenizle. Evet. Şimdi arkadaşlar önce bir miktar ileri gideceğim. Ardından geri gideceğim. Sonra tekrar devam edeceğim. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Hemen geri gidiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar şu şekilde diktim. Hemen diğer parçayı da göstereceğim size. Aynı mantıkta dikiliyor. Onun için uzun uzun burada dikiş makinesiyle sizi oyalamak istemiyorum. Çünkü hakikaten dikiş makinesinin aynı zamanda rahatsız edici bir sesi var. Bakın şu şekilde. Diktiğim taraf yine hep yukarıya bakıyor. Şöyle bir birleştirelim. Yine aynı şekilde bir miktar önce öne geliyorum. Ardından bir miktar geri gidiyorum. Sonra tekrar öne gidiyorum. Bu şekilde ben devam edeceğim arkadaşlar. Diğer parçayı da birleştireceğim. Ardından bitmiş halini size göstereceğim. Keçenin ve astarların dikimini tamamladım ben arkadaşlar. Bakın hemen size bir göstermek istiyorum. Astarımın bakın şöyle iç tarafına karşılıklı 2 adet cep diktim. Şu şekilde umarım net gösterebiliyorumdur. Şimdi çanta çok büyük olduğu için haliyle astarımız da büyük oldu. Dolayısıyla kameranın içerisine biraz sığdırmakta zorlanıyorum. Umarım net gösterebiliyorumdur size. Şimdi arkadaşlar bu iç astar. Bunu bakın gördüğünüz gibi keçeyle birleştirdim. Diktikten sonra astarın içerisine yerleştirdikten sonra bakın şu şekilde göstereyim size. Bakın şuralarda bakın şu şekilde kocaman kocaman dikişler var. Keçenin dış tarafından dikiş atarken evet dikişlerimi büyük büyük attım ama çantanın iç tarafına geçtiğim zaman bu arada her defasında iğnemi şu dikiş noktasından çıkardım ki astarımda kötü bir görüntü oluşmasın diye. Bakın hep iğnelerimi astarla keçeyi birleştirirken iğnelerimi hep şu dikiş noktalarından çıkardım arkadaşlar. Bakın içi tertemiz oldu. Hiçbir şekilde
ipe dair herhangi bir iz yok. Yani bu dikişler hiçbir şekilde çantanın iç tarafında bakın görünmüyor. Bakın yine göstereyim size. Siz de astarla çantanızı, pardon, astarla keçenizi birleştirirken şu dikiş noktalarından çıkarsanız arkadaşlar ipleriniz belli olmaz. Bu arada bakın her ne kadar keçenin dış tarafında kocaman kocaman dikişler görünse de çantanın iç tarafından ipimi arka tarafa çıkaracağım zaman makine iğnesi gibi küçük küçük dikişler attım arkadaşlar. Yani dışarıdan ipimi evet büyük atladım ama içeriye geldiğimde küçük bir dikiş attım. Dışarı çıktığımda, keçenin dışına çıktığımda yine büyük dikiş, astarın içerisine girdiğimde küçük dikiş şeklinde devam ettim. Şimdi arkadaşlar çantamın size bahsetmiştim. Bir de dış astarı var. Bakın şu şekilde. Şimdi ben bu keçeyi bu dış astara yerleştireceğim. Astarım bitti arkadaşlar. Tamamen hazır. Bakın dışta kalacak astara da keçeyle birlikte iç astarı geçirdim. Ardından dışta kalan astarın şu ağız bölümündeki yeri keçenin içine doğru keçenin üstünden atlatarak kıvırdım ama içteki astarın iç tarafında kaldı. Ardından şu iç astarı şu şekilde uç kısmını dışa kıvırarak dikiş makinesiyle diktim arkadaşlar. Yalnız keşke ağız bölümünü yani içte kalan astarın ölçüsünü alırken hatırlarsanız çantamızdan 1 santim fazla almıştık. Keşke 2 santim fazla alsaymışız. Çünkü bakın ağız bölümünü kıvıramadım. Siz ölçünüzü alırken iç astarın yüksekliği için arkadaşlar çantanızın boyundan 2 santim fazla ölçü alın ki şu bölüme en azından bir kıvırıp dikebilirsiniz. Bakın arkadaşlar çantam hazır. Şimdi çantama iliştireceğim, çantamla birleştireceğim astarı ama öncesinde şunu da söyleyeyim. Hatırlarsanız şu içte kalan astara şuradan iğneyle iplikle dikiş atarak keçeyi birleştirmiştim. Dıştaki astar için buna ihtiyaç duymadım arkadaşlar. Çünkü tam oturdu. Hiçbir şekilde dıştaki astarla içteki keçeyi iğneyle iplikle birleştirmedim. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar astarımı çantamın içerisine yerleştireceğim ve size nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar astarımı güzelce çantamın içerisine yerleştirdim. Bakın şu yerleştirirken köşelerin birbirine denk gelmesine çok dikkat edin. Zaten yerleştirmesi kolay bir astar arkadaşlar. Diğer çanta astarlarından çok daha kolay yerleşiyor. Şimdi bakın dikerken ben şuradan başlayayım. Çünkü şu sap bölümünü size bir göstermek istiyorum. Bakın dikerken arkadaşlar muhakkak sapı da astarınızın içerisine alın ki böylelikle çantanın ağırlığı direkt çantada değil astarda kalsın. Bakın şöyle astardan hemen saptan hemen bir önce iğnemi batıracağım. Bir bu bölümü dikmek istiyorum ki size gösterebileyim. Arkadaşlar tamamen gizli dikiş yapacağım. Bakın önce şöyle bir şöyle ters geldi bana. Bakın şöyle bir miktar ipime batıyorum. Bakın arkadaşlar tamamen bat çık şeklinde yaptım. Gizli dikiş yapacağız arkadaşlar. Ve küçük küçük dikeceğiz. Bakın tam geldiği nokta neresiymiş? Bakın şurası. Bakın tam şurası. Ne yapacağız? İç tarafından arkadaşlar bakın dışa getirmeyeceğim. İç tarafından şu şekilde yine bat çık yapacağım. Bakın arka tarafa iğnemi çıkarmadım. İpim düğümlendi arkadaşlar. Neyse ben size biraz göstereyim. Olmazsa burayı bir söker tekrar
zorunda kalacağım. Çünkü ipim düğümlendi. Bakın arkadaşlar, tekrar göstereyim size. Şu şekilde bir bat bir çık yapıyorsunuz hemen. Arkaya çıkarmıyorum bakın ipimi, iğnemi. Bakın şöyle bir alın. Bakın şu şekilde bir alın. Ardından aynı şekilde tam karşısına gelen hizaya çantanıza da, çantanızın astarına da aynı işlemi yapın. Bakın arkadaşlar, şu şekilde batıp çıkıyorum. İğnem hiçbir şekilde arkada görünmüyor. Tamamen gizli dikiş tekniğiyle dikeceğiz arkadaşlar. Son bir kez daha göstereyim size. Çok fazla devam edemeyeceğim. Dediğim gibi ipim düğümlendi çünkü. Bu diktiğimde sökeceğim zaten. Sökmek zorundayım. Bakın arkadaşlar, hemen şuraya. Bakın hem çantama hem çantamın sapına şöyle köşeden yaptım. Sap bölümüne geldiğinizde sadece saptan dikiş alabilirsiniz arkadaşlar. Burası tam köşe olduğu için hem çantaya hem çantanın sapına battım. Bakın hemen sıradaki yere şöyle şu şekilde bakın bat çık yapıyorum. Bu şekilde ipiniz hiçbir şekilde bakın arkadan belli olmaz. Benim makineden kalan ipimi kesmemişim, sizi yanıltmasın. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben daha fazla devam etmeyeceğim çünkü dediğim gibi ipim düğümlendi. Zaten dikiş tekniği de bu şekilde. Komple bir ağız çevresini dikelim. Sonra çantamızın son halini göstermek için geri geleceğim. Çantamızın astarını hazırlayıp çantamıza dikimini gerçekleştirdik. Dolayısıyla artık çantamızı tamamlamış olduk. Muhteşem bir çanta oldu arkadaşlar. Bakın astarını da size şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, daha önce bahsettiğim gibi 3 kattan oluşan bir astar yaptık çantamıza ve ben şu her iki tarafına da bakın şu şekilde göstermek istiyorum size. Cep yaptım. Şu şekilde sap kısmını da size bir göstermiş olayım. Astarı 3 kat yaptık. Dış katında ne dedik? Bir astar kumaşı var. Dakketen kumaş kullanıyorum ben arkadaşlar. Ortasında keçemiz var. İç tarafında yine astar kumaşımız var. Çünkü ben buradan keçenin görünmesini istemiyorum. Bakın şu şekilde en son bakın sarı renk kabaralarımızı da çantamıza iliştirmiş olduk. Bakın şu şekilde tekrar bir size göstereyim uzaktan. Arkadaşlar, günlük kullanabileceğiniz gibi plaj çantası olarak da kullanabileceğiniz bir çanta. Bu çantaya plaj havlumu, güneş kremimi ve kitabımı koyup bir an önce plaja gitmek istiyorum açıkçası. Çok havalı bir çanta oldu arkadaşlar. Ben Dior'un tarzını oldum olası çok beğenmişimdir. Dior yine yapmış yapacağını açıkçası. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenip yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.